Nefes artı zikir bilinçaltını yeniden kodlar mı? Kodlar. La ilahe illallah'la başlatıyor yolculuğu. Evet. Her biri bir bilinç seviyesi. Sonra Allah ile devam ediyor. Hep öfkeli olurlar ve hep bana dertleri vardır. Kimseyi düşünmezler. Öfkeli anda nasıl şöyle bir? Tabii. Hem öyledir. Evet. Yani bir de nefeslerini tutarlar aniden. Evet. Nefessiz kalabilirler. İşte Bu nefes apnesini o shortsları izlerken de Evet. yapıyorsunuz, farkında değilsiniz. O aynısını nefes yaptırıyorlar. değil mi hocam? Evet. Böyle bir dengeleyici bir nefes çalışması yaptırabilir miyiz? Tabii. Derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatın. Şimdi nefesinize hiç müdahale etmeyin. Nefsini terbiye etmesi için uygulamalar yaparken bile bakın 7, 12, 14 veya 28 tane esma kullanmış. Yani 99 esmayı kullanmamışlar. Evet. Hikmetini bilmemiz lazım. Efendim merhaba kıymetli izleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Baştan söyleyeyim, sizin de katılımlarınızı bekliyoruz bu sohbetimize. Araştırmacı yazar, nefes eğitmeni Sedat Tay hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Nefes artı zikir bilinçaltını yeniden kodlar mı? Kodlar. Nefes, art, zikir, bilinçaltını çok güzel kodlar. Muazzam. Hemen Anadolu'ya bakıyoruz burada. Yani Anadolu'ya hay. bakıyoruz derken bizim kadim kültürümüze bakıyoruz. Seyri sülük yapan Yunus Emre'ye gidelim. Hı hı. Yunus Emre geliyor, ümmi bir zat, istek ve arzuları var, hayat gailesi var ve susmayan bir zihni var. Taptuğun yanında bir süre sonra bilinçaltı yeniden yeni bir bilinç seviyesine ermiş vaziyette Yunus Emre olarak çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Orada o seyir sülük yolculuğu boyunca 7 bilinç mertebesinden 7 değişik esma ile geçiyor. Ve bunu nefes alışverişiyle yapıyor. Yani la ilahe illallah'la başlatıyor yolculuğu. Evet. Her biri bir bilinç seviyesi. Sonra Allah ile devam ediyor. Yani ikinci esma ile devam ediyor. İkinci mertebeyle. Yani birincisini merak edenler için söyleyeyim. Emmare bir bilinç seviyesi. Hı hı. Her şeye isyan eden, tırnak içinde Tanrı tanımaz bir mertebe. Evet. Çok hızlı nefes alıp verir onlar. Hep öfkeli olurlar ve hep bana dertleri vardır. Kimseyi düşünmezler. Öfkeli anda nasıl şöyle bir? Tabii. Hem öyledir. Evet. Yani bir de nefeslerini tutarlar aniden. Evet. Nefessiz kalabilirler onlar. İşte Bu nefes apnesini o shortsları izlerken de yapıyorsunuz, farkında değilsiniz. O aynısını nefes yaptırıyorlar değil mi bize. hocam? Evet. Biz de o Hiç farkında saniyeler değiliz, arasına onu tutuyoruz. kilitleyip Evet. orada tutturuyorlar nefesi bize mesela. Yüreğinize sağlık. Bu bilinç seviyesinde kişi işte nefesini tutar, hızlı alıp verir ve tırnak içinde Tanrı tanımaz bir haldedir. Hep bana Nefsi Rabben. emmare. Buraya emmare denir. Bu emmareden kurtulur kişi, artık ona Allah ismi şerif verilir. Bu bilgiler kitaplarda geçtiği için anlatabiliyorum. Hani tasavvufun gizemi değil bunlar. Birçok kaynakta yazıyor. İkinci mertebeye erer. Ererse levmetmeye başlar kişi kendisini. Yeni bir bilinç seviyesi. Yani ne demek bu? Pişmanlıklar yaşamaya başlar. Keşke zamanında şunu yapmasaydım. Keşke zamanında bunu yapmasaydım. O yüzden de ona derler ki sen la ilahe illallah'a Allah ismi şerifini ekle. Bakın yeni bir bilinç seviyesi geçti. Evet. Tamam. Yepyeni bir bilinç seviyesine erdik. Evet. Oradan da işte derler ki sen ondan sonra pişmanlıkların başladıysa, kınamaların başladıysa Allah'a havale et. Sakın ha kendine hakimlik yapma. Hakim olan Allah'tır. Bir üçüncüye çıkar kişi. Orada da hu esması devreye girer. Hani dördüncü, beşinci, altıncı, yedinciye arkadaşlarımız kendileri bakabilirler kitaplarda. 7 nefs, 7 bilinç seviyesi demek ve bilinçaltı yani tamamen değişik bir organizasyona tabi tutulur. Artık orada ona yaptırım yapan bir nefs yoktur. Emir veren bir nefs yoktur. Verse bile, kınasa bile o tanıyordur. Gelen ilhamın kimden geldiğini çok iyi biliyordur. Şeytandan mı, Allah'tan mı ayırt edebiliyordur. Kendini bilmiş ve Rabbini tanımış bir haldedir zaten o. Yani tabii ki de zikir ve nefesle insan bence baştan aşağı onarılır. Sadece bilinçaltı değil.
Kendini yeniden kodlayabilir yani baştan Kesinlikle. aşağı. Hatta yani bu yolculuğu tamamlayanlara zaten veledi kalp denir, yani kalp çocuğu denir. Yeniden Evet. doğdu denir yani. Refresh yani format atıyorsunuz Evet, kendinize. kesinlikle. Harika. Şimdi hocam şöyle bir 30 saniye bir izleyicilerimize de böyle bu kadar konsantre olmuşlar iken Hı hı. böyle bir dengeleyici bir nefes çalışması yaptırabilir miyiz? Tabii. Rızanız varsa. Estağfurullah, ne demek. Yani onların rızası varsa seve seve. Şimdi bizi izleyen kardeşlerimizin hepsi derin bir nefes alıp gözlerini kapatsınlar. Hatta sizden Gözlerinizi rica kapatın. edeyim. Evet. Derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatın. Şimdi nefesinize hiç müdahale etmeyin. Ha, kendi halinde bırakıyorum. Evet, izin verin, nefes kendi halinde akıp gelsin vücudunuza. Şimdi siz nefesinizi bir gözlemleyin. Nasıl nefes alıp veriyorsunuz? Hızlı mı? Yavaş mı? Burundan alıp ağızdan mı üflüyorsunuz? Burundan alıp burundan veriyorum. Tamam, harika. Şimdi nefesinizi yavaşça alın, benim sözlerimle beraber. Karnınıza kadar indirin. Harika. Şimdi nefesinizi yavaşça verip burnunuzdan çok sakince nefesi geri bırakın. Şimdi durun birkaç saniye nefes almadan. Harika. Tekrar şimdi derin bir nefes alın burnunuzdan ve karnınıza kadar insin nefes. Harika. Şimdi bekleyin burada. 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça nefesinizi yukarıya doğru çıkarın ve burundan aşağı nefesinizi verin. Tekrar birkaç saniye nefessiz kalın. Tekrar derin bir nefes alın. Son tekrar. Harika. Karnınıza kadar insin. Bu sefer 10 saniye duracağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça burundan verin. Tamamen boşaltıp gözlerinizi açabilirsiniz nefes. Nefes boşaldıktan sonra gözler açılabilir. Evet. Renkler değişti bu arada. Söyleyeyim net bir şekilde. Bu kısa uygulama ne değiştirdi bize şimdi hocam? Şimdi bunu diyelim ki dinginleşmek için yaptık. Evet. Diyelim ki zihnimiz yine çok konuşuyor Hı hı. gündüzleyin. Hiç susmuyor. Takıntılarımız arttı. İşte kahve makinesini kapattım mı, kapıyı kilitledim mi? Anında bunlar girer devreye. Doğalgazı kapattım mı şöyle? Evet, yani işte o stres hormonları devredeyken size stres oluşturabilecek her şeyi hatırlatır zihin. Ve sizi oradan çıkartmamaya çalışır. Evi kontrol et, cam açık mı, işte ocak açık mı bilmem ne. Hadi oradan sıyrıldık, arabaya bir şekilde bindik. Bu sefer kaza yapacaksın, dikkat et diye başlar. Bismillah diyoruz, arabadayız. Arabaya kadar olacak. ulaştık. Evet. Daha araba çalışmadı. Ama Bir biz hepsini bismillah düşündük. çektik, yine Trafik. başlıyor, hiç susmuyor. Bunu alıp vermeye başladıktan sonra aldım, karnıma kadar indirdim. Birkaç saniye durdu, sakince burnumdan verdim. Ve birkaç saniye nefessiz kaldım. Hiçbir şey düşünmedim. Evet. Hiçbir şey. Tekrar nefes aldım. Karnıma kadar indirdim. Şu karın bölgemdeki o şişkinliği hissettim. Bu sefer 5 saniye tuttu. Yavaşça tekrar üste getirdim nefesi, burnumdan boşalttım. Bu sefer ortalama 5 saniye nefessiz kaldım. Son tekrarda derin bir nefes aldım. Karnıma kadar indirdim. Bu sefer 10 saniye beklettim. Tamamen nefesi yerleştirdim adeta. Yani sakinliği yerleştirdim. Zaten bu esnada düşünce gelmez. Hiçbir şey gelmiyor. Evet, Hiç. yavaşça sonra burnumdan indirdim ve gözlerimi açtım. Şimdi bu esnada velev ki hala zihin susmadı. Bunu sürdürsünler birkaç kere daha. Bu sefer nefeslerine tamamen odaklansınlar. Emin olsunlar ki bir süre sonra az önce sürekli onu da yap, onu da kontrol et. Sen zaten böylesin diyen o ses, tanıdık ses, hop küçücük, duysanız bile sizi etkilemeyecek hale gelir. Zihin de mi şu ana odaklanıyor acaba? Tabii ana getiriyoruz Ana zaten. geliyor. Tabii, Evet. ana getiriyoruz o. Yani zaten nefesin Allah'ın hani Sufiler kendilerini şöyle tanımlıyorlar. İbnül Vakit, vaktin çocuğu, anın çocuğu diye tanımlıyorlar. Zaten mevzu, nefes alışverişindeki mevzu geçmiş ve geleceğe gitmek değil. Şu ana gelmek. O yüzden erenler ne der? Dem bu dem. Nefes Hı hı. şimdi. Şimdi. Hep bu.
Yani dem şu an. Evet. Ben bu dem. Bakın şu an kün feyekün oldu bu alemde. Biz bilmesek de, hissetmesek de, göremezsek de. Ama geçmiştekine takılırsak şu anı kaçırırız. Geleceğe gidersek yine bu anı kaçırırız. Bu anda her şey mevcut. Yani Allah bu anı her şeyi sırladı. Bu andayız yani, Evet. anda. Anda şükredilecek ne kadar şey olduğunu da kaçırıyor aslında insanlar. Evet. Yanı başında olduğu için şükretmesi gereken kişileri bile unutuyor. O yüzden Evet. çok kıymetli. Ya Coştuk bakın, vallahi hocam. eyvallah, sağ olun. Bakın bizde şükretmek soyut bir kavram olduğu için izleyen kardeşlerimizin hepsini tenzih ederek söylüyorum. Küçümsenen bir şey. Allah şükrederseniz artırırım diyor. Evet. Biz bilmeden kötü hallerimize de şükrettiğimiz için artırıyor olabilir mi acaba? Aa, Yani sürekli konfor alanından çıkma, kurban bilincinde kal. Bu da o bilinci artıran bir şükür sebebidir. O mantığa göre. Biz tam tersine pozitif taraflarımızı görüp, nimetleri görüp, sağlıklı halimize şükrettikçe Allah bu tarafımızı artırmaya da kadir değil mi acaba? ya Yani şüphesi yok öyle. kimsenin, değil mi? Yani biz bilmeden farklı niyetlerimizin peşindeyiz. Evet. Hem halimden insanlar şikayet ediyorlar hem de bir adım atıp kendilerini değiştirmiyorlar. Zannediyorlar ki ben komple değişmeliyim. Küçük bir adımla başla. Ne diyor hadiste? Bana bir adım atana ben 1000 adım gelirim. Yani senin bir adım atman, küçücük kendinle ilgili bir değişiklik yapman Cenab-ı Hakk'ın sana adım atmasına sebep. Sen o adımdan niye korkuyorsun ve sonra niye kendinden şikayet ediyorsun? Güzel bir ayna. Ya. Evet. Çok güzel bir ayna. Evet. Siz nefes eğitmenisiniz hocam. Başta da takdim ederken söylediğim gibi ve zaten sizinle çalışanlar da biliyor, takip edenler de. Nefes eğitmenliği alanı suistimale açık mı diye sorsam size. Evet, çok açık bir alan. Yani bu Hocam tarz... mayalan herkes verir ne var ki denilebilecek bir şey değil. Şu ana kadar izleyenler daha net anlamıştır herhalde. Yani ben hani böyle 2 haftada alınan bir sertifikadan ve nefes koçuyum diye kendisini tanımlayan insanların biraz daha dikkatli çalışmalarını öneririm. Çünkü çok büyük vaatler görüyoruz böyle sosyal medyada, işte kanseri iyileştirebilirim kadar giden cümleler gördüm ben. Ben ortalama 5 sene yakın işte Stanislav Grof diye holotropik nefes ekolünün kurucusu Eric Bolton, onun yakın arkadaşıydı. Kendisi hem nörolog hem psikiyatrdı. Aynı zamanda bu tarz manevi tarafları da çok yoğun olan biriydi. Zaten kendisi bir Müslüman ve Sufiydi ve Türkiye'de zaten rahmetli oldu. Ben ondan 5 yıla yakın bir eğitim aldım. Bakın 5 yıl Evet, diyorsunuz. 5 yıla yakın bir eğitim aldım. Temel prensibimiz şuydu. İlk 2 sene tamamıyla kendi üzerimizde çalıştık biz. Yani kendi tabiri caizse öfkelerimizi, o sağaltımımızı yaptık. Daha sonra onun gözetiminde gruplarla beraber çalışmaya başladık. Gruplardan kastımız işte burada 50 kişi var, bana 5 kişiyi veriyor, diğer arkadaşıma 5 kişiyi veriyor ve tekniği bize anlatıyor. Biz o 5 kişiye çalıştırıyoruz. Onun gözetiminde. Yani bir bilenin, aynı zamanda hekimin gözetiminde. Şimdi her profesyonel hekim olmak zorunda değil nefes eğitmeni olarak. Ama en azından bu işin bir akciğerle alakalı kısmını, vücutta yaratabileceği çeşitli sıkıntılarla ilgili kısmını bilmesi lazım. Mesela ağız nefesi sürekli yaptırıp 15-20 dakika, 30 dakika kişide geçici olarak felç hallerine sebep olabiliyorlar tabii. Hiperventilasyon yapıyor. Mesela kısa süreli biz ağız nefes uygulamaları yaptırırız. Bu 10 dakikaya geçmez. 10 dakikada da 3 aşamalı yaptırırız. Evet. Amacımız oradaki stresi yavaş yavaş vücuttan boşaltmak ve vücudu belirli bir hale getirmektir böyle. O esnada tamamen kendinden geçmiş gibi bir haldedir kişi. Ama bunu 30 dakika gibi duyuyoruz, 20 dakika gibi yaptıranlar var. İşte zaten şu eller falan ters dönmeye başlıyor. Ve bir süre sonra bu katatonik hal çözülmüyor. Ve o esnada sözüm ona o eğitim almış kardeşimiz ne yapacağını bilmiyor. Panikliyor. Onun paniğiyle orada yatan kişi daha çok paniklemeye başlıyor. Kalp krizi geçirmelerine neden olabiliyorlar. Yani aslında şöyle, benim akciğeri ve fizyolojiyi çok iyi bilmem lazım. Eğitimin içerisinde bu olması lazım. Sonra nefes teknikleriyle terapisi aynı şey değil. Teknikler oturur vaziyetteyken yapılan şeyler. Nefes terapilerinde ise
Az önce belirttiğim gibi 10 dakika ağızdan hızlı alınan verilen bir nefesle de başlayabilir. Burundan alıp ağızdan hızlıca verilen bir nefesle de sürdürülebilir. Kısa süreli ve konuya göre çalışılır. Danışan niye geldiyse, depresif bir halden dolayı geldiyse öyküsü dinlenir. Hı Bir hı. tedavi alıyorsa o tedavi protokolüne asla karışılmaz. Kişiyle temas kurulmaz. Fiziksel temas yoktur. Hımm. Yani maalesef Evet. fiziksel temaslar falan da var. Bazı ekollerde fiziksel temas var. Onları istisna tutuyorum. Ama bu fiziksel temas sıkıntılı işlere de neden olabiliyor. Yani mesela benim çalıştığım ekolde fiziksel bir temas yok. Ha, göster şurayı şuradan al filan diye bir dokunarak Bazı göstererek eko değil ve bazı kadın eko kadına belki. bazı ekollerde bu var. Hı. Ama orada da mesela bildiğim, sevdiğim insanlar mesela bir bayan vücuduna bir bayan koçun dokunmasını istiyor. Evet. Çünkü o esnada aşağıda o terapiye gelmiş kişi bir trans haline geçiyor. Ve o esnada çok farklı şeyler konuşabilir. Çok farklı hareketler yapabilir. Gerçekten de onun mahremine de saygı göstermek gerekir. Yani biz erkek dahi olsa bir şal örteriz mesela üstüne. Evet, güzel. Çünkü bedensel bir takım değişiklikler olabilir orada. Onun hem mahremine saygı duymak adına bayanın da bir bayanın çalıştırması icap eder. Şimdi bunlar çok önemli kriterler. Buraları da biraz suistimal edilebilir. Ama maneviyat kısmında çok suistimal görüyoruz biz. Hani mucizeler yaratıyor. Evet. Nefesinle mucizelen, bilmem neler falan. Yani buradan işte efendime söyleyeyim bilmeden kafalarına göre ilahi isimleri kullanıp o kişilerde mantravari çalışmalar yaptırmaları, bilinçaltına farklı kodlamaları gönderiyor. Yani bu esmaları en iyi bilen sufi büyükleri bile esmalarla bir kişinin seyri sürünü terbiye ederken yani onu bir yolculukta Hı hı. nefsini terbiye etmesi için uygulamalar yaparken bile bakın 7, 12, 14 veya 28 tane esma kullanmış. Yani 99 esmayı kullanmamışlar. Evet. Hikmetini bilmemiz lazım. Çünkü bazı esmalar nefes alışverişiyle beraber bizde bir heybeti ortaya çıkarabilir. Bu heybet yüksek bir özgüvenle farklı şeyler yaptırabilir bize. O yüzden hani hep bilen birinin yapması ya da bilen birinin salık verdiği, el verdiği birinin yaptırması önemli. Ben nefes çalışmalarında da aynı şeyi düşünen birisiyim. Hı hı. Yani mahrem çok önemlidir. Bu bir. İkincisi büyük sözler etmemek lazım. Hı hı. Yani ben kanser hastalarıyla da çalıştım. Psikosomatik rahatsız olan insanların çoğuyla da çalıştım. Hiç kimsenin ne ben hocamdan öyle telkin almıştım çünkü. Kullandığı ilaçlara kafama göre kes demedim. Zaten bir süre sonra hekimleri ondaki o iyilik halini, kaygıyı yönetmeye görünce zaten ilaçları kendileri kesiyorlar. Ama duyuyoruz ki bu ilacı içme, nefesle biz bunu çözeriz. Hayır, bunlar çok yanlış şeyler. Kesinlikle. Hakikaten haddini aşmak değil mi Yok, hocam? tabii ben hekim değilim. Evet. Ben hekim değilim çünkü hekim o dozu belirliyor. Depresyon için bir ilaca başlandıysa onu hekim başlatır, hekim keser. Ben bir nefes eğitmeniyim diye işte bu antidepresanı kullanmayacaksın diyemem. Ama vitamin mineral değerleri konusunda onu uyarabilirim. Şöyle nefes alırsan vitamin mineral dengeni koruyabilirsin. Şöyle beslenirsen diyebilirim. Bunları diyebilirim ama ilaç kısmında benim söz söylemeye hakkım yok. Teşhis koyma kısmında da benim söz söylemeye hakkım yok. Ben genelde tanı konulmuş kişilerle Evet. çalışıyorum zaten. Nefes eğitimi, nefes koçluğu neden önemli? Neden Evet, herkes yapmamalı? evet, Neden herkese danışılmamalı? Bunu evet. çok güzel anlattınız. Evet. Bir de Buyurun. çok affınıza sığınarak burada bir Estağfurullah, ne demek, parantez buyurun. açayım. Mesela az önceki gibi sizle uygulattığım nefes egzersizleri gibi durumlarda insanlar bir takım görüntüler, iyilik halleri, kalplerine Tevafuk, onu doğuşlar, soracaktım. Vallahi kalplerine onu öyle soracaktım. mi? Evet. Hı hı. Tevafuk. Kalplerine doğuşlar Hı olur. hı. İşte nefes eğitmeni burada bir spiritüel guru gibi konuşmamalı karşı Hı. tarafla. Ona o seslerin dönüşmeye başladığını, aslında o iyilik halinin onun kendi hakikatinden geldiğini, kalbine gelen güzelliklerin aslında hep orada olduğunu, yeni fark ettiğini ve daha açılacağını ve dikkat etmesi gerektiğini ama her hissettiğinin doğru olmadığını, yavaş yavaş gerçek bir sezgiye geçeceğini bu halin uyarması gerekir. Görüyorum ki ben, duyuyorum ki de hani böyle arkadaşlarım da söylüyorlar, öğrencilerim çok söylüyor.
Hocam işte anlattım. Böyle senin işte şu çakran bozuk. Auranın şurası yırtılmış. İşte seni Allah göstermesin cinler musallat olmuş diyenleri de duydum yani. Nefes eğitimi böyle bir şey değil. 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 Yani O nefeste mesela hadi bakalım ney dersine, ney üfleme dersine başlayanlar bilir. hı hı, O baş dönmesi, o yani hemen olabilecek bir şey mi? tabii. Nefes çalışmalarında da size o zaman net söyleyeyim, Hı hı. net sorayım. Ben de ona niyetlenmiştim Evet. çünkü. Bir ekolde sır perdesinin aralanması da Hı hı. denebiliyor. Aslında insanın yazılımında, donanımında, Evet. yaratılışında olan bir takım yetenekler ama sırlanan tabii ki. Yoksa Hı hı. her şeyi duyup görsek hep söylüyoruz. Tabii. Yaşayamayız günlük hayatta. Tabii. Onun o perdenin aralanması, işte başka ekollerde epifiz bezinin çalışması, aktive edilmesi ya da işte çakraların açılması ya da kanal açılması falan gibi şeylerle de adlandırılabiliyor. Ben de tam bunu soracaktım. O hal başlayınca siz Eh, bunu nasıl tanımlıyorsunuz diye. Şimdi şöyle az önce tanımladığım gibi Evet. tanımlıyorum ama bunu tasavvuf açıdan bakacak olursak nefes Hı hı. yani şimdi danışanla çalışmaya başladığınızda beyin direkt beta beyin frekansındadır. Yani stres hormonlarıyladır. Siz nefes uygulatmaya Evet. başladığınızda o alfaya iner. Yani biraz gevşeme haline geçer. Daha derinden bir uygulama yapıyorsunuz teta'ya geçer. Teta'da ise biz uyur gibiyiz. Ne demek bu? Alem misale geçtik demek. Beden burada. Alem misalden görüntüler görebiliriz. O yüzden dedim zaten dikkat edilmesi lazım diye. Harikasınız. Çünkü bir boyuttan geçtik biz. Beden burada ama nefs bir boyuttan giriş yaptı. İşte orada eğitmen boyutu açmadı. Ya da ben bir kanal açmadım. Kişi istidadı gereği, yeteneği gereği benim de yönlendirmelerimle bir alana geçti. Benim onu o alanda bedensel işaretleri takip edip korumam lazım. Ayağını seyirtiyor mu? Yumruklarını Evet. sıkıyor mu? Dişlerini sıkmaya başladı mı? Değil mi? Ondan sonra onu tekrar yavaş yavaş beta'ya geri getirip, normal bilinç seviyesine geri getirip, günlük bilinç seviyesine geri getirip nefesle ona sorarım neler yaşadığını. Bu o demek demem ama. Siz derim, alem misal diye bir yere gittiniz. Bakın buraya bu şekilde geçilebilir ama yorumlamayın. Her sembol size ait değil. Çünkü orası biraz da bilinçaltı ile iç içe bir alan. Şimdi alemi misal ne demek? Misal alemi demek. Evet. Bu masayı ben burada görüyor muyum? Rüyamda da bu masayı göreceğim. Çünkü rüyamda ben misal alemindeyim. Misallerle tanımlanan bir aleme gidiyorum. Ama masanın manası orada başka. Ama oturup ben masa gördüm, farklı bir şey oldum dememesi lazım kişinin. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Sizinle bir gün başlı başına rüyayı konuşmak istiyorum zaten. İnşallah. Evet. Uygun görürseniz Yo, gerçekten. estağfurullah. Ben de sevinirim. Hiç Yani karıştırmadım buraya ama çok hocamla konuşmamız lazım. o çok rüya önemli bir alanını. konu. Bambaşka bir hani Rüya ilmini. kesinlikle. Hem o bir de onun bir yorum alanı var. Evet. Maalesef şimdi hani çok çorba gibi oldu ama normal. Öylesi bir süreçten geçiyoruz. İbn Arabi 2026 yıl için sınır koyma yılı diyor. Bu benim çıkarımım. Yani okuduklarımdan 2026'yı işaret edip insanlarla, hayatla, şehadet alemiyle, bilinçlerimizle, yaptığımız hatalarla araya sınırlar koymamız gerektiği, daha bilinçli hale geçmemiz gerektiğini. Çünkü 2030'lara doğru ve ilerleyen zamanlara doğru işin rengi biraz değişecek. Yani çok pozitif şeyler de bizi bekliyor ama negatif şeyler de göreceğiz. Yani Hazret çünkü bir ilmi nücum bilimiyle bunu söylüyor. Yani klasik bir astroloji bilimiyle söylemiyor. Ben de kenarından köşesinden hani hocam öğretmişti böyle okurken bunları böyle yakaladığımda hani burada sizinle de paylaşayım istedim bunu. Sağ olun. Ne hazırlanacağız merak ettim ama. Yok çok güzel şeyler de var ama hani biz eğer ilişkilerimizde, hayatımızda kendimizi kınamamızla ilgili bile sınır koymazsak tamamen ya nefsin tutsağına gireceğiz ya da gerçekten nefsimizi, dürtülerimizi terbiye edip hakkın emrine geçeceğiz. Aslında bu anlamda sınır. Çünkü o kritik eşiklerdeyiz yani. Evet. Farkındaysanız şu an her şey ortada. Her şey. Affedin rezaletlikler de ortada. Yani Dökülüyor. görüyoruz değil mi? Yani birçok hani şu anki gündeme bakacak olursak hiç Dökülüyor. girmeyeyim oraya. Bir dolu sıkıntı var ve affedersiniz sanki kanalizasyon patladı gibi. Daha bir de bunlar izin verilen görseller. Onların izniyle gördüğümüz şeyler.
Bir de daha bilmediğimiz ne çok şeyler var. Şey de çıktı hocam, kimseyi incitmek istemem ama hani astral seyahat falan, sonra maddeler falan çıktı, pozitif Valla cin çıktı alemine testler. gidip geliyorlar, astral seyahat yaptım diyorlar yani. Hani bu kadar net söyleyeyim ben. Az Şimdi bu önceki hocamın alta, söylediği alta yazacaklar yani şimdi. evet, Hoca yine bilmişlik yapıyor diye ama estağfurullah. yok yani. Şimdi iki tür ilham alırsınız. Ya Allah'tan ya şeytandan. Hakkın emir ve yasakları hayatında yok. Allah demeye bir kere dilin varmamış. Ben diyorsun ilham alıyorum. Sana cin getiriyor bunu o zaman. Ben bir aleme gittim, şunu gördüm. Bunu cinler de yaptırıyor. O yüzden alemi misale geçtiğinde tanımlama etme diye hani biz böyle anlatıyoruz. Evet. O Kendi yüzden başına sanat. tanımlama. Yani bir bilene gidelim soralım. Hani çok takıldığım bir şeyse bulalım. Hani var öyle insanlar yani şu an yeryüzünde gözükmüyorlar diye Allah'ın dostları mı eksik yani? Aşağıya. Aşağı. Ama şu an herkes astral seyahat ediyor. Evet. Yapsınlar canım. Vallahi kimin Uçuş diyorsun? bedava. Gidiş, yani gidiş var da dönüş bileti şey olmayabilir. Bakın. Kesin olmayabilir. Ee, peki insan nefesini değiştirdiğinde kader algısı da değişir mi Evet. hocam? Allah'ın yazdığı bir genel kader var. Hı hı. Teknik ismini vermeyeyim. Yani gizli olduğu için değil. Kardeşlerimizin, izleyenlerin kafası karışmasın diye. Genel bir kaderimiz var. Bir de bizim seçimlerimizle o asli kadere uyumlanmamız var. Evet. Şimdi diyelim ki ben nefes alışverişi bozuk bir insanım. Evet. Öfkeli, stresli bir insanım. Bütün seçimlerim de öfkem ve stresime göre Hı hı. başlar ve sıkıntı olmaya başlar bende. Ve kader algımda da neden hep bunlar benim başıma geliyor demeye başlarım. Yine ben, yine Evet. aynı şey. Yine Evet, ben. çünkü benlik hayatın merkezine kendisini koyar ve niye hep benim başıma geliyor sorusunu sorar. Niye sen değil? Aslında şunu sormak lazım. Allah'ım evet ben ama beklentin ne? Nefesimiz düzelmeye başlayınca, nefes alışverişimiz düzelmeye başlayınca kadere bakış açımız ve kadersel seçimlerimiz de daha bir olgunlukla ve bilinç seviyesiyle yapılır. Ve biz zaten kaderimizle barışırız. Hangi kaderimizle? Asli kaderimizle. Seçimlerimizi doğru yaptığımız için asli kaderimizle uyumlanmaya başlarız. Biz yanlış nefes alışverişi yapıyoruz. Öfkeliyiz, kaygılıyız, hayata kurban bilinci, kurtarıcı ve zalim penceresinden bakıyoruz. Yani bu drama üçgeninden bakıyoruz. O zaman bizim kadere bakış açımız zaten böyle olur ki. Seçimlerimiz de böyle olur. Bu drama üçgeninden çıktık. Kurban, kurtarıcı, zalimden çıktık. Kendi hakikatimle, kendimle barıştım. Kader Evet. seçimlerim nasıl olur? Hakka ve hakikate uygun olur. Uygun olur. Çünkü bu sefer neden ben değil Allah'a muradın benden ne diye sorarız. Benden muradın ne? O cevap da gelir. güzel. Senden muradın bu. O zaman ben onu yapayım. Nasıl gelir? Rüyanda gelir. Bir çocuğun ağzından duyarsın. Biri gelir der ki Beyza Hanım şurada adam var işte bir şey satıyor. Aradığım cevap buydu. Sattığı şeyi almaya. Buydu benim aklımda Zaten olan. okumaya başlarız değil mi? Hayatın kendisini Evet, okumaya okumaya başlıyoruz başlıyoruz. işte. Yani tabiri caizse kader önümüzde yazılı açık bir defter. Hı hı. Sadece bizden doğru seçimleri yapmamızı bekliyor Allah. İnşallah doğru seçimleri İnşallah. yaparız. Ve artık son sorum. Susmak diyoruz ya, sükût ikrardandır. Değil mi Evet, hocam? Söz sükût doğru. ikrardan. Sükût zihnin ölümü müdür yoksa yeniden doğuşu mudur? Sükût ne demektir? Bana sorarsanız yani bendenizin fikri Estağfurullah. bulunduğum hani aynı nasıl söyleyeyim bakış açısına sahip olduğumuz kanaatindeyim. Bence yeniden doğuştur. Yeniden doğuş. Evet. Çünkü sükûta ermiş bir insan artık ölmeden önce ölüm Hı sırrına hı. vakıf olmuş. Kendi nefsiyle kavga etmekten o kavgayı sonlandırmış. Nefsinin dürtüsel isteklerini terbiye etmiş ve kendi nefsinde ölmüş, hakta dirilmiş bir kişidir zaten. O artık Allah'ın bakan gözü, tutan eli ve yürüyen ayıdır. Yani o zaman sükutu da onun varlığının ikrarından gelir. Yani Allah'ın onda tabiri caizse tecelli ettiği isimlerden gelir. Evet. Ve zaten nefsinin istek ve arzularını, dürtülerini yönetmiş, ölmeden önce ölünüzle,
ölmüş ve yeniden doğmuş bir kişi sükuta erer. Biz dünyaya geldiğimizde hemen konuştuk mu? Daha sonra konuşmaya başladığımızda ne dedik? Bu ne, o ne? Bu Evet. sefer konuşmaya başladığımızda bilip de konuşuyoruz ama. O zaman sabi olarak doğduk. Bu sefer olgun olarak doğuyoruz. Olmuş olarak, ermiş olarak doğuyoruz. Sükût bu demek. Sükût, Evet. erenlerin dili demek. Erenlerin dili. Eyvallah. Zihnin yeniden doğuşu, insanın yeniden doğuşu. Tabii zihni komple yapılandırır. Oradan gelen seslerin o kişiyi artık rahatsız etmesi söz konusu bile değildir. Ama konuşan sesin şeytanla nefsin ortak sesi olduğunu bilir ama asla ona yüz göstermez. Ona tamah bile etmez yani. Bildiğini Allah içinse el alem ne der çetesinden tutun da bilmem kim eleştiriyor çetesinden tutun da o bildiğini Allah için yapar. Kimseyi de incitmeden yapar. Kendisi de incinmez. O makama geldiğinizde zaten İnşallah. ister istemez o hale de gidiyorsunuz. Allah bu Ramazan boyunca inşallah bizi bu makama erdirsin. İnşallah. Yani İnşallah. Çok bereketli, çok faydalı olduğuna inanıyorum. İnşallah. Yani Rabbim hani böyle en azından tuttuğumuz her oruçla o dürtülerimizi kontrol etmeyi. Ben şöyle bir söz zikrediyorum. Müsaadenizle burada da paylaşayım. Buyurunuz. Ben namaz selam verdikten sonra başlar diyorum hep. Yani sağa sola selam verdikten sonra başlayan bir şeydir namaz. Oruç da iftardan sonra başlar. Lütfen iftardan sonraki oruca riayet edelim. Çok kıymetli. Evet, yani asıl işte oruç orada başlıyor. Benim sizi incitmemem oruçlu olmam demek. Sizin bana dikkatli davranmanız oruçlu olmanız demek. Harama el uzatmamak oruçlu olmak demek. Nefesime sahip çıkmam oruçlu olmam demek. Bunun gibi tonlarca şey anlatabiliriz burada. Nefesinize sağlık. Eyvallah. Sizin de davetinize, sizin de nefesinize İcabet sağlık. ettiniz, kırmadınız, Estağfurullah, şeref ne demek. verdiniz. Ben şeref Sağ duydum. olun, Sağ var olun, olun. var olun. Eyvallah. Efendim siz de bize katılım göstererek izlediniz biliyoruz. Nefesinize sağlık, ruhunuza, zihninize sağlık. Varlığınıza şükür. Eyvallah. Kıymetli düşüncelerinizi bekliyoruz. Saygı çerçevesinde, incitmeden efendim. Lütfen. Görüşmek dileğiyle inşallah. Eyvallah.